Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine 10 dakikalık videoyla bir 3D model çizeceğiz. Bu sefer de bir sehpa seçtim. E, Hemen hiç vakit kaybetmeden hemen giriyorum olaya. Şöyle bir sehpamız var. Hemen şu alt tablayı ve şu üstü çizeceğim. Ortalama ölçüyle gideceğim yine. Şöyle bir çizdim. Şöyle 60 santim verdim. Bu yüksekliğini de 10 santim verdim. Yine burayı da 40'a verdim. 60'a 40'lık bir sehpa. Hatta bu biraz daha uzun gibi 75 yapalım. Şu orantıyı yakalayalım. Tamam. Şurayı 10 santim verdim. Hemen şimdi burada ayrı bir parça burası. Tamam. Ben de hemen ayrı bir box olarak çiziyorum. Geldim buraya. Şöyle yükseklik verdim. Buna 5 santim verelim. Çünkü diğeriyle yerinden daha ince. Şöyle çektim. Hemen fotoğrafıma bakıyorum. Evet, daha ince burası. Bunu aldım. Sonra şu içeride bir box'ımız var. Şurada bir e, cam var. Şöyle çizdim bunu. Bunu da 0,2 yaptım. Sonra buna hemen edit poly verdim. Şöyle göz kararı çektiğimde bakıyorum. Ee, Şu şekilde 45 eksi 45 yaptım. Tamam. Sonra geldim eksi 45 yaptıktan sonra şurada bir box'ım var. Çıktım hemen bundan. Geldim buradan box'ıma. Bu box'ın böyle ama tabii ki şu aşağıda bir boşluğu var. Geldim hemen edit poly yaptım. Şurayı şöyle tahmini kaldırmayalım da şöyle yok. Eksi 5 yapalım. Şöyle 5 santim kaldıralım. Okey. Böyle önce bir kabayı çıkaralım. Fark ettiyseniz hepsini box çiziyorum. Bilerek öyle yapıyorum. Sonra hepsini attachleyeceğim. Şimdi şöyle bir tane daha çizdim. Buna da bir 5 santim dedim. Sonra tuttum. Şöyle aşağı doğru yapıştırdım. Sonra bu 45'e 45 40 yani bunu ne yapalım? 30'a 35 yapsak işimizi görür mü? Biraz daha küçülteceğim şuradan. Böyle 30 yapacağım. Bir daha baktım. Hatta bunu 25'e çekiyorum. Bir daha baktım. Evet. Böyle daha iyi oldu. Okey. Şimdi bunu yaptık. Ondan sonra hemen şöyle. Aslında şu an kabaca çıkardık. Şu an ne yapmamız lazım? Chamfer vermemiz lazım. Çünkü köşeleri böyle 0,3 bir iki yapalım. Köşeleri çünkü 0,2 0,1 desek daha iyi olacak gibi. Tamam. Sonra bu chamfer'ı sürükle bırak mantığıyla hepsini atıyorum. Gayet başarılı. Hemen şöyle bir daha kontrol ediyorum. Tamam, tamam, tamam. Şurada ne yaptık? Buna da atacağız tabii ki şu chamfer'ı. Bunu atadıktan sonra şöyle bir yan görünüme geldim. Şu pivot noktasını buna ürüne göre ortalayalım dedik. Şu biraz daha yukarıda olacak. Şu şekilde. Evet. Şimdi ne yapalım bunları? Hemen şurada edit poly var. Edit poly'e geldim. Attach dedim. Tak tak hepsini tıkladım. Burası ayrı. Burası ayrı. Sonra bu cam sonuçta havada kalmıyor. Şurada büyük ihtimal bir papuçları vardır. Zaten şurada görünüyor. Hemen şöyle iki tane box dedim. Autogir dedim ki burayı algılasın. Şu şekilde bir çizdim. Sonra geldim üst görünüme. Yamuk çizmiş. Tamam. Autogir'i kapattım. Şu şekilde. Okey. Şimdi geldim üstüne. Şöyle bir sıfırlayalım.
Tamam, göz kararı sıfırladım. Sonra da ne yapacağım bunu? Edit poly veriyorum. Bayağı bir küçülteceğim bunu şimdi şöyle. Şu şekilde şöyle ince bir şey. Pivot noktasını yine ortaladım. Sonra yukarıya doğru şöyle tam camın altına gelecek şekilde ayarladım. Burada nasıl tam görülmüyor ama bu tarz bir şeydir diye düşünüyorum. Belki daha küçük olabilir. Emin olamadım. Göremediğim için şu an böyle 3 parça koydum buraya. Sonra bunları tuttum. Shift'e basarak copy yaptım. Sonra getirdim. Buraya da yerleştirdim. Sonra tekrardan tuttum bunu. Attach dedim ve bunları tek tek tıkladım. Okey. Sonra şuradan chamfer alıp buna da atadım. Bunu da yumuşattım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar, hatta şuna şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi işte 10 dakikada, kısa bir sürede hemen sehpayı yaptım. Şimdi ne yapalım buna? Hemen burada fark ettiyseniz maplerin yolu hep farklı. Burada dik, burada yatayda gitmiş, burada yatayda, burada bu şekilde yönleri farklı. Bunları nasıl yaparız? Hemen geldim. UVW map'i açtım. Burada Under Map Modify listeden Open Editor dedim. Şöyle bir ürünü görmek için sıfırladım. Sonra geldim bu alana. Şu şekilde bir kestim aslında burayı. Şöyle Shift R ile. Aynısını burada da yapacağım. Böyle Shift R kestim. Okey. Burada da şimdi şunları bir görelim hemen. Burada. Hemen çektim buraya. Şimdi şu parçayla şu parçayı böyle tuttum, ayırdım. Artık bunların hepsi ayrı bir parça. Hemen geldim. Map yolumu ayarlıyorum. Şunu tuttum. Böyle aç dedim. Bu yönde. Şimdi bakıyorum map'imin yolu doğru. Okey. Geldim buna. Aç dedim. Terste. Bastım, çevirdim. Açtım. Yönü doğru. Geldim. Açtım. Yönü ters. Tuttum hemen. Çift tıkladım. Düzeldi. Şimdi şu iki parçayı alacağız. Bu ve bu. Bunları şöyle çektim. Ve bunları da açtım. Şu döndü tabii ki. Şöyle iki kere tıkladım. Aldım bunu. Şöyle yönünü çevirdim. Şu şekilde. Burada da mesela aynı problemimiz var. Aynı şekilde burada da var bu problem. Bunu hemen geldim. Bu şekilde otomatik aç dedim. Mesela bunda uğraşmadım hiç. Burada mesela şuradaki yön nasıl böyle? Buradaki oklarımız yukarıya gösteriyor. Hemen tuttum, çevirdim. Yani aslında mantığımız şöyle, yatayda değil de dikeye baktıklarında ahşabımız da o yönde olacağını göstermiş oluyor bize. Geldim buna aynı şekilde floor mapping dedim. OK dedim. Otomatik açtı. Bu arkadaşlar hemen şöyle. Bu arkadaşlar dikinde değil, hemen dikine yaptım. Şimdi şuradakine bakıyorum. Burası da şu şekilde. Hemen şuna bakıyorum. Buradaki de şu şekilde. Okey. Şu an tüm yollarımı açtım aslında. Hemen şöyle hepsini kontrol ile tutup büyüttüğümde yönlerini görebilirsiniz. Bakın hepsinin yönü şu an okey. Şu an ahşabımızı atadığımızda aynı modeldeki gibi yönler, ahşap yönleri bu şekilde olacak. Tamam dedim, ben bunu Calypso dedim, kaydettim. Geçtim şimdi diğerlerine. Bunlarda zaten herhangi bir şey yok. Bir
materyalini görmediğimiz için şunlar biraz kaymış sanki. Dışarıda kaymış gibi, şöyle içeriye sokalım. Oraya çekince burası da geldi. Burayı da şöyle içeriye doğru alalım. Tamam. Okey. Camımızda zaten bir yön yok. Şurası beyaz ahşap. Yine biz geldik. UV map'i atadı. Bu sefer de UV map'i atayım ama şu an herhangi bir doku olmadığı için göstermeyecek zaten. Kalsın bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle materyallerini de atalım hemen. Şu an rastgele bir materyaller atacağım. Tuttum. Şunu atadım. Bu işte şöyle bir renk. Bu da beyaz. Şu cam. Şu camı tutanları da siyah yapalım. Evet. İşte bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 dakikalık bir sürede modelimizi hazırladık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.